Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Songül'ün Patikleri kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün yapacağım patiğim, böyle iki renkli bir patiğim. Modelime nar çiçeği diyorum. Şöyle bir model yaptım. Nar çiçeği modeli. Burada iki tane küçük detaylarım var. En son küçük detaylarla bitiriyoruz patiğimizi. Evet, patiğimizde kullandığım ipim Ören Bayan Dora. Renk numarası 103. Diğer rengim krem rengi polosu patiklik ip. Bunun da renk numarası 356. Kullandığım şişim 3 numara 5 şiş. Bir adet tığ ve bir de makas ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Çünkü çok uzun sürüyor videolar. Sıkıcı oluyor biliyor. O yüzden hemen videomuza geçelim. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumları unutmayalım arkadaşlar. Özellikle evet, şöyle başlayalım. Şu şekil arkadaşlar alıyorum ipimi. Parmağımda şu şekil tuttuktan sonra bakın arkadaşlar, şu şekil parmağım ipimizi geçiriyoruz bu şekilde. Ve diğer ipimizi bu şekilde aldık mı? Çok gevşek bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Çünkü çok sıkı yaptık mıydı zor olabiliyor. Bakın arkadaşlar, bu şekil ilk başlama tekniğimiz. Kolay, pratik, 5 şiş patik başlama tekniği. Evet, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet arkadaşlar, bu şekilde başlayalım. Burayı fazla sıkı tutmayalım. Sıkı tutarsak diğer takarken zorlanabiliriz. Evet, şöyle ilk ilmeğimizi örelim. Hafiften şöyle sağlamlaştıralım. İkinci ilmeğimizi örüyoruz. Bu şekilde düz bir şekilde örelim arkadaşlar. Düz bir şekilde örelim. Evet, ördük. Şimdi bir ilmek daha öreceğiz. Şimdi çeviriyoruz örgümüzü. Burasını ters örüyoruz arkadaşlar. Ters örüyoruz. 12 ilmek başladık. Bu şekilde örelim arkadaşlar. Evet, bir ters bir düz ördükten sonra diğer şişimizi alalım ve alttan ilmeklerimizi takalım arkadaşlar. Bakın şuradan ilk ilmeğimiz zaten hemen şöyle yaptık mı ilmeğimiz çıkıyor, belirginleşiyor. Diğerlerini de takalım arkadaşlar. Şu şekil tam kenardan tutturalım ki evet, diğer ilmeğimiz de çıksın ortaya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 arkadaşlar. Kenardan da bir ilmek alalım. 12. Biraz gene ben sıkı yapmışım ama siz mutlaka sıkı yapmamaya özen gösterin, çünkü zorlanıyoruz. Evet, diğer şişime devam ediyorum. Yine örgümün düz tarafındayım. Örgümün düz tarafından devam ediyorum arkadaşlar örmeye. Bakın siz de bu şekilde burayı fazla sıkı tutmayın arkadaşlar. Sıkı tutarsanız zorlanırsınız. Evet arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca zil butonunu da
aktifleştirirseniz diğer videolarımdan da haberdar olursunuz. Evet, şimdi diğer şişime geçiyorum. Diğer şişimi de taktım. Şu şekil taktığımız evet arkadaşlar, bayağı bir sıkı yapmışım ben. Siz sıkı yapmayın. Başlarken sıkı yaparsanız zorlanıyorsunuz arkadaşlar. Evet, 6 oldu. 7, 8, 9, 10, 11 ve son ilmek arkadaşlar. 11 ve 12. Evet arkadaşlar, elime krem sürmüştüm. O da biraz gıcırdattı. Evet, diğer şişime geçiyorum. Şimdi şu şekil olduktan sonra arkadaşlar, bakın bu şekil olduktan sonra diğer şişime geçiyorum. Hemen örmeye devam. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimizi ördükten sonra diğer şişime geçiyorum. Şimdi şişlerimizi ayırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, diğer şişime geçiyorum arkadaşlar. Elimde varken tekrardan şiş alıyorum. Evet, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, diğer şişime geçiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, şimdi diğer şişime geçiyorum. Sırayla arkadaşlar şişleri örerek şimdi 6'ya böldükten sonra, böyle 4'e böldükten sonra hemen ilk ilmeğimi örüyorum. Bakın arkadaşlar, şu yan taraflardan çoğaltma yapıyoruz. Şu yan taraflardan çoğaltma yapıyoruz arkadaşlar. Şuradan bak. Bakın. Patiğimizin şu kenarlarından çoğaltma yapacağız. Şu şekil. Çoğaltmaları yaparken burası düzgün durması için ilk ilmeğimi örmüştüm. İkinci ilmeği ördükten sonra bakın, hemen şu dibinden bir ilmek çıkarıyoruz. Bu ilmeği bu şekil ördük mü çoğaltma işlemini yapmış oluyoruz. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Diğer şişime geçtim. 1, 2, 3, 4. Bakın 2 ilmek kaldı mıydı? 2 ilmeğin en sonun dibinden bir ilmek çıkarıyorum. Takıyorum arkadaşlar. Şu şekilde ördüm. Diğerini de örüyorum. Evet. İlmeklerimi çoğaltıyorum. Diğer şişime geçtim arkadaşlar. Hemen ilk ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi de örüyorum. Bakın, ikinci ilmeğimin hemen dibinden bir ilmek çıkartıyorum. Onu da ördüm. Çoğaltıyorum. Diğer ilmeklerime devam ediyorum. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Ördüm. Evet. 4 ilmeğimi ördükten sonra son 2 ilmeğim kaldıktan sonra şu ilmeğimin dibinden
Bakın arkadaşlar, ilmeğimizin hemen dibinden takıyoruz. Bunu ördük. Bu şekil. Diğerlerinde ördük. Evet. Çoğaltma işlemlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Bakın şu kenarlarda arkadaşlar. Ortada değil. Örgümüzün ortasında değil. Şu kenarlarda çoğaltma işlemlerini şu kenarlarda yapıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi bir sıra çoğaltma işlemi yaptıktan sonra şimdi işlem yapmıyoruz. Bir sıra düz örüyoruz. Artırım yapmıyoruz. Bir sıra artırım yapıyoruz. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Sonra bodur bir şekilde olabilir. Bir sıra artırım yapıyoruz. Bir sıra yapmıyoruz. Şimdi ben size tekrardan bir artırma işlemini tekrardan göstereceğim. Bu şekilde örelim. Diğer şişime geçiyorum. Diğer şişime de geçtim. Evet arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Lütfen, sevgilerimle, saygılarımla teşekkür ediyorum. Evet. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar tekrardan bir sıra döndük. Bir sıra ördüm tüm şişlerimi. Çoğaltma yapmadım. Şimdi tekrardan çoğaltma yapıyoruz. Bakın. Bir ilmeğimizi ördük. İkinci ilmeğimizi de ördük. İkinci ilmeğimizin hemen dibinden, bakın arkadaşlar, hemen dibinden şu şekil ilmek çıkartıyorum ve örüyorum. Bu şekilde ilmek çıkarıyorum ve örüyorum arkadaşlar. Evet, diğer şişime geçiyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi artırım yapacağız arkadaşlar. Şimdi yine bu şişime geçtim. 2 ilmeğimiz kaldı. Bakın 1-2 ilmeğimiz kaldıktan sonra şu dibinden arkadaşlar ilmek çıkarıyoruz. Takıyorum ve örüyorum. Çoğaltma işlemlerimizi bu şekilde yapacağız. Ta ki şişlerimizde 15 ilmek olana kadar. 15 ilmek olana kadar bu şekilde artırımlarınızı yapınız. 2 ilmeğimi ördüm. Hemen dibinden bir ilmek çıkartıyorum, takıyorum, örüyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Bakın arkadaşlar, sadece şu kenarlarda çoğaltma işlemleri yapıyoruz. Bu ortalarda sakın yapmayın. Çünkü orası orta. 1 2 3 4 5 5 ilmek ördükten sonra son 2 ilmek kaldı arkadaşlar. Hemen dibinden bir ilmek çıkartıyorum, takıyorum ve örüyorum. Evet, bu şekilde. Şu şekilde de görüntümüz oluyor arkadaşlar. Bakın, çok gayet şık ve düzgün bir şekilde örgümüzü başladık. Evet arkadaşlar, tüm şişlerimizde 15 ilmek olana kadar örelim. 15 ilmek olacak ve bir sıra artırım yapıyoruz. Bir sırada artırım yapmıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yapalım. 15 ilmek olduktan sonra burada yine size devam ederiz. Evet arkadaşlar, 15 ilmeğimiz, bütün şişlerimizde 15 ilmeğimiz oldu
Ve şimdi şu küçük modellerden başlıyoruz arkadaşlar. Diğer rengimi de taktım. Bakın diğer rengimi de taktım. Şimdi bir, affedersiniz, bir iki ilmek vişne rengi, diğer rengimi alıyorum. Bir ilmek bundan, bir, iki, üç ilmek vişne rengi, bir ilmek diğer renk. Bir, iki, üç, bir ilmek diğer rengimi alıyorum. Bir, iki, üç ve diğer renk. Evet, bu şekilde bütün şişlerimizi örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu sıramızda da bir ilmeğimizi vişne rengi, diğer ilmeğimizi krem, bir, iki, üç ilmek krem, bir ilmek vişne, bir, iki, üç krem, bir ilmek vişne, bir, iki, üç ilmek krem, bir ilmek vişne. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde ördükten sonra şimdi ilk ilmeğimi krem, hemen yanındakinde krem örüyorum. Bakın kremin üstüne vişne rengi örüyorum arkadaşlar, bu şekilde. 1, 2, 3 krem, 1 vişne. 1, 2, 3 krem, 1 vişne. Bu şekilde diğer şişlerimizi de örüyoruz arkadaşlar. 3 krem, 1 vişne şeklinde. Bu şekilde diğer şişlerimizi de örelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu sıramızda da yine ilk ilmeğimizi krem örüyoruz. Hemen yanındakini vişne, yanındakini krem örüyoruz. Hemen yine vişne. Bu sırada bir krem, bir vişne şeklinde örelim. Bakın. Bu şekilde bir krem, bir vişne, bir krem, bir vişne, bir krem, bir vişne. Evet, bu şekilde örelim arkadaşlar. Bu sıramızda ve diğer şişlerimizde bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızda da yine devam ediyoruz. İlk ilmeğimizi krem, hemen yanındakinde krem ve vişne çürüğü. Evet, 1, 2, 3 krem, bir vişne çürüğü olmak üzere bu şişimizi de bu şekilde örelim arkadaşlar. Evet, bu şişimizi de bu şekilde örelim. 3 krem, bir vişne çürüğü yapıyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu minik detayımızı yaptık. Şimdi diğer detayımızı yapacağız. Şuradaki böyle bir yaprak şeklinde bir detayımız var. Şimdi bunun için 2 ilmek krem örüyoruz. 1, 2 ilmek krem, 2 ilmek vişne çürüğü. Bu şekilde örelim arkadaşlar. 2 ilmek krem, 2 ilmek vişne çürüğü. Evet, bu şekilde diğer şişlerimizi de örelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde örelim diğer şişlerimizi. Evet arkadaşlar, az önce söylemeyi unutmuştum. Bir sıra krem rengi ördükten sonra bu şekilde örüyoruz. Evet, şimdi bir ilmeğimizi krem örüyoruz ve diğer ilmeğimizi vişne rengi, bu şekilde 2 tane, bir affedersiniz 2 krem, 2 vişne rengi, bu şekilde devam edelim arkadaşlar. 1, 2, 1, 2 vişne çürüğü,
Diğer renge geçiyorum. 1 2 krem. Diğer rengime geçiyorum. 1 2 vişne rengi. Evet. Evet arkadaşlar. Bu sıramız. Evet arkadaşlar. Şimdi bu sıramızda da ilk ilmeğimizi vişne çürüğü yapıyoruz. İkinci ilmeğimizde vişne çürüğü yapıyoruz. 1 2 ilmeğimizi de krem. Evet arkadaşlar, yine renklerini değiştirdik. 1 2 vişne çürüğü, 1 2 krem, 1 2 vişne çürüğü ve diğer rengime geçiyorum. 2 krem, 2 vişne çürüğü olmak üzere bu şekilde yapalım arkadaşlar. Bakın, bu tarafa doğru kaydırma yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bu sıramızda, affedersiniz, bu sıramızda da ilk ilmeğimizi krem örüyoruz. Diğer ilmeğimizi vişne rengi. 1 2 kaydırmayı bu tarafa doğru alıyoruz artık. Şimdi 1 2 krem, 1 2 vişne çürüğü, 1 2 krem, 1 2 vişne çürüğü. Bu şekilde de diğer şişlerimizi örelim arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Evet arkadaşlar, bu modelimizin son sırasında yapıyoruz. Şimdi 2 ilmek krem, 2 ilmek vişne çürüğü, 2 ilmek krem, 2 ilmek vişne çürüğü. Bu şekilde devam ediyoruz. Diğer şişlerimizi de 1 2 1 2 diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim arkadaşlar. Ve bunun üzerine bir sıra krem rengi örelim. Diğer modelimize geçeceğiz arkadaşlar. Bir sıra krem rengi ördükten sonra diğer şu nar çiçeğine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi modelimizin nar çiçeği, şu büyük modelleri koyacağız, yapacağız. Onun için ilk ilmeğimiz 1 2 3 ilmek krem örüyoruz. 1 2 3 ilmek vişne, 1 ilmek krem, 1 ilmek vişne, 1 ilmek krem, yine 1 2 3 ilmek vişne, 1 2 3 ilmek krem şeklinde örüyoruz. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimizi de aynı bu şekilde yapalım. 1 2 ilmek krem, 1 2 3 ilmek vişne, 1 krem, 1 vişne, 1 krem, evet, 1 krem, 1 vişne, 1 krem ve 3 vişne rengi yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 ve kalan 2 rengimde krem oluyor. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu sıramızda da bir ilmeğimizi krem ördük. İlk ilmeğimizi, daha sonra 3 ilmeğimiz vişne çürüğü olacak. 1 2 3 bir ilmek krem, 1 2 ilmek vişne çürüğü, 1 ilmek krem, 1 2 ilmek vişne çürüğü, 1 ilmek krem, 1 2 3 vişne rengi ve 1 ilmek krem. Evet, diğer şişlerimizi de bu şekilde yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu sıramız yine aynı az önceki sıramızın tekrarı olacak. Az önceki sıramızın tekrarı olacak. Bir ilmeğimiz krem, ikinci 3 ilmek vişne, 1 ilmek krem, 1
2 ilmek vişne, 1 ilmek krem, 1 2 ilmek vişne, 1 ilmek krem ve 3 ilmek vişne. Evet arkadaşlar, az önceki ilmeğimizin tekrarı olacak. Diğer şişlerimizi bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, bu sıramızda da yine aynı şekil yapıyoruz. Bu sıramızda da bozmadan devam ediyoruz. Bir ilmeğimiz krem, 1 2 3 ilmek vişne, 1 ilmek krem, 1 2 ilmek vişne, 1 ilmek krem, 1 2 ilmek vişne, 1 krem, 1 2 3 vişne ve 1 krem. Evet arkadaşlar, bütün şişlerimizi bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu sıramızda da ilk ilmeğimizi krem örüyoruz. 1, hemen yanındaki ilmeğimizde krem örüyoruz. 1 2, diğer rengime geçiyorum. Vişneyi aldım. 1 2 3 vişne rengi, 1 krem, 1 vişne rengi, 1 krem, 1 vişne rengi, 1 krem, 1 2 3 vişne rengi, 1 2 krem. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızda ilk ilmeğimiz krem, hemen yanındaki de krem, 1 2 3 krem, 1 2 3 vişne rengi, 1 krem, 1 vişne rengi, 1 krem, 1 2 3 vişne rengi, 1 2 3 krem rengi. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet, ilk ilmeğimiz krem, yanındaki de krem, 2 3 4 krem rengi, 1 2 3 vişne, 1 krem, 1 2 3 vişne, 1 2 3 4 krem. Evet arkadaşlar, bu sıraların diğer şişlerimiz de bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi yine ilk ilmeğimizi krem örüyoruz. 1 2 krem ördük, 1 ilmek vişne, 1 2 krem, 1 2 vişne, 1 krem, 1 2 vişne, 1 2 krem, 1 vişne, 1 2 krem. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, ilk ilmeğimiz krem, hemen yanındaki ilmeğimiz vişne, 1 2 krem, 1 2 3 vişne, 1 krem, 1 2 3 vişne, 1 2 krem, 1 vişne ve 1 krem. Evet arkadaşlar, bu şekilde diğerlerini de örelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızda da 1 2 ilmek krem, 1 2 3 4 ilmek vişne, 1 ilmek krem, 1 ilmek vişne, 1 ilmek krem, 1 2 2
3 4 ilmek vişne, 1 2 ilmek de krem olmak üzere bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu vişne pardon, bu modelimizin de son sırasını yapıyoruz. 1 2 2 ilmek krem, 1 2 3 ilmek vişne, 1 ilmek krem, 1 vişne, 1 krem, 1 vişne, 1 krem, 1 2 3 ilmek vişne, 1 2 de krem. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim ve üzerine arkadaşlar bir krem, bir sıra krem rengi ördükten sonra şu diğer motifimizi yapacağız. Arkadaşlar tekrardan şu aşağıdaki yaptığımız modelin aynısını yukarıya da yapıyoruz. Bir sıra krem rengi ördükten sonra aynısını yukarıya da yapıyoruz. Şu eğer yapamazsanız şu aşağıdaki yaptığımın devamını izleyebilirsiniz. Şimdi ben yine de ilk şişimi gösteriyorum. 2 ilmek krem, 1 2 ilmek vişne, bu şekilde arkadaşlar. 2 krem, 2 vişne, 2 krem, 2 vişne olmak üzere bu şişimizi ve diğer şişlerimizi de aynı şekilde örüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu modelimizi de bitirdikten sonra bir sıra krem, bu modelimizi bitirelim ve şurada ayrım yapacağız. Onu daha sonra size göstereceğim. Evet arkadaşlar, modelimizi bitirdik. Üzerine bir krem rengi ördüm. Ördükten sonra şuradaki bilek ayrımını yapacağız. Bilek ayrımını yapmak için bakın, en son ördüğüm en son ilmeğimle diğer ilmeğin yerlerini değiştiriyorum arkadaşlar. Sağlamlık açısından şu şekilde yerlerini değiştiriyorum. Bu ilmeğimi burada ördüm. Diğer şişime geçiyorum. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bir sıra krem rengi örüyoruz. Bir sıra krem rengi örelim. Evet arkadaşlar, şimdi bir sıra ördükten sonra şu bilek ayrımı yaptığımız yöne doğru örüyorum. Bilek ayrımını yapmıştık az önce. Şu şekil, evet. Evet arkadaşlar, bakın. Burada bilek ayrımını yapmıştık. İlmeklerimizi değiştirmiştik. Şimdi buradan geri dönüyorum arkadaşlar. Geri dönüyorum. Örgümün ters tarafına geldim. Bakın bu şekil örgümün ters tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden takıyorum. 1 2, burayı düz örüyorum arkadaşlar. Haroşa olacak. 2 3 4 5 ve 6. Evet bakın, haroşa yaptım. Bilek ayrımının kenarlarında 6'şar ilmek haroşa olacak arkadaşlar. Evet bu şekilde. Şimdi bir ilmeğimi ördüm ters. Diğer ilmeğimi bir ilmek örüyorum. 1 2 3 ilmek ördüm. Bir vişne çürüğü, 3 ilmek krem, 3 ilmek krem, bir vişne çürüğü. Evet arkadaşlar, bu şekilde diğer şişlerimizi bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu ayırdım, bilek ayrımını yaptım. Şişime
şişimi örüyorum. 3 ilmek krem, 1 ilmek vişne çürüğü devam ediyoruz. 1 2 3 ilmek krem, 1 ilmek vişne çürüğü, 1 2 düz ördükten sonra bakın arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 ilmek kaldı mı örgümü düz örüyorum. Haroşa yapıyoruz. 1 2 3 4 5 son ilmeğimizi ters örüyorum arkadaşlar. Tersinden örüyorum ve örgümün düz tarafına geçiyorum. Bakın arkadaşlar bilek bölümünü ayırdık. Haroşa var. Altı bu tarafta haroşa, altı da bu tarafta haroşa örüyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimizi takalım. İlk ilmeğimizi takalım dedik, çıktı. Evet. İlk ilmeğimizi takalım. 1 2 3 4 5 6 bu şekilde örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, bir ilmek vişne, bir krem, bir vişne, bir vişne, bir krem olmak üzere örelim. Evet arkadaşlar, şimdi şu küçük minik detaylardan yapıyoruz. Bundan kaç tane yapacağız? Şuradan bir şöyle bir bakayım. 1 2 3 4 5 6 7. Arkadaşlar bunun sıralarını böyle bu şekilde yapabilirsiniz. Haroşalarımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 sırada haroşa yapalım. Daha sonra burada kesimini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patiğimi bitirdim. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 7 minik modelimizi de yaptıktan sonra patiğimiz bitmiş demektir. Şimdi patiğimizin topuk kesmesini, topuğunu yapmasına geldi sıra. Şimdi arkadaşlar 25 ilmeğimizi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 ilmek saydıktan sonra hemen 26 ile 27. ilmeği birlikte alıyoruz arkadaşlar, şu şekil, ve buradan geri dönüyorum. Döndükten sonra ilmeğimi takıyorum, diğer ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, örmeye devam ediyorum. Şimdi yine 25 ilmek ördükten sonra 26. ve 27. ilmeği birlikte alıyorum. Birlikte aldım ve dönüyorum arkadaşlar. Örgümün ters yüzünden örmeye devam ediyorum. Yine minik modellerimizle, motiflerimizle devam ettiriyoruz arkadaşlar örmeye. Evet arkadaşlar, topuğumuzun yapımı bu şekilde. Bu taraftaki ilmeklerimizde 25 ilmek kalana kadar aradaki sayılarımızı bitirelim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Evet arkadaşlar, 25 ilmeğimiz burada var.
arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimizi bitirene kadar azaltma işlemine devam edelim. Ve azaltma işlemine devam edelim ve minik detaylarımızı da yapmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, patiğimizin bitiş şekli bu şekilde. Topuğunu da ördük. Bakın, kesimini yaptım burada. Şimdi patiğimi şöyle içe doğru döndürüyorum arkadaşlar. Bu tarafta da 25 ilmeğimiz var. Bu tarafta da 25 ilmeğimiz var. Döndürdükten sonra şimdi patiğimi kesmeye başlıyorum. Patiğimi kesmek için hem bu şişimden hem diğer şişimden ilmek alıyorum arkadaşlar. Ve içinden geçiriyorum. Aldığım ilmekleri şişimden çıkartıyorum. Hem bu şişimden hem diğer şişimden ilmek alıyorum. İlmekleri geçiriyorum, alttan çıkartıyorum ve buradaki ilmeğimi de böyle üstten atlattırıyorum. Hem bu şişimden alıyorum, hem bu şişimden ilmek alıyorum, hem diğer şişimden ilmek alıyorum arkadaşlar. Şişim bu şekilde ipimi atlattırıyorum ve diğer ilmeğimi de bu şekilde atlattırıyorum. Kesim işlemimizi bu şekilde yapalım. Bu şekilde atlattırıyorum arkadaşlar. Bir daha göstereyim. Bir ilmek bu şişten, bir ilmek diğer şişten, ikisini birlikte çıkartıyorum ve atlattırıyorum. Bir ilmek bu şişten, bir ilmek diğer şişten. Bu şekilde ilmeklerimi azaltıyorum. Evet arkadaşlar, son 2 ilmeğimiz kaldı. Son 2 ilmeğimizi de yine aynı şekilde yapalım. Son 2 ilmeğimiz, evet arkadaşlar, diğerleri gibi birbirinin üstünden atlattırıyorum. Evet, tekrar bir daha yaptım. Evet, patiğimiz bu şekilde bitiyor. Bakın arkadaşlar, kesim yeri bu şekilde oluyor. Düzgün duruyor. Bu şekilde topuk bölümü. İplerini daha sonra şey yapacağız, düzenleyeceğiz. Evet arkadaşlar, patiğimizin bitiş şekli bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım.